Sarı kantaron için uzmanlar uyardı. Vatandaşların doğal yöntem diye yoğun ilgi gösterdikleri sarı kantaron otuna karşı uzmanlar uyarıda bulundu. Aktarlarda sarı kantaron otu diye satılan bitkilerin çoğunun sarı kantaron olmadığını belirten uzmanlar, gerçek sarı kantaronun da kaynatılıp yüksek dozda içilmesi riskli değerlendirmesinde bulundular. Depresyon, açık yaraların iyileştirilmesi, kas ve romatizmal sorunlar için vatandaşların doğal yöntem diye yoğun ilgi gösterdikleri sarı kantaron otuna karşı uzmanlar uyarılarda bulundu. Yeditepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmakognasi ve Fitoterapi Anabilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Erdem Yeşilada bu bitkiyi suya atıp kaynatıp yüksek dozda içenlerin hayatlarını riske attığını belirtti. Aktarlardan sarı kantaron diye aldığımız ürünlerin hiçbiri sarı kantaron çıkmadı. Sarı kantaron diye satılan ürünler aynı familyadan ancak farklı bitkiler. Doktorların günlük önerdikleri doz eczanelerde hap formunda ve 900 mg'dan fazla tüketim ciddi sağlık sorunlarına neden olur dedi. Sarı kantaronun otunun kaynatılarak içilmemesi ve aktarlardan alınmaması gerektiğini söyleyen Ege Üniversitesi Tıp Fakültesinden Profesör Doktor Meral Kayıkçıoğlu ise sarı kantaron otu yağ şeklinde lokal kullanımda güçlü bir anti-enflamatuar ve antiseptik etkiye sahip. Çeşitli hastalıklarda halk tarafından yaygın olarak kullanılıyor. Gerçekten de sarı kantaronun hafif şiddetteki depresyonların tedavisinde antidepresanlara yakın bir etki gösterdiği bilinir. Antidepresan etkiyi sağlayan da sarı kantaronun serotonin düzeyini arttırmasından kaynaklanır. Ama bu serotonin artışı sarı kantaron içenlerde hipertansiyon ve ciddi pulmoner hipertansiyona yol açabiliyor. Pulmoner hipertansiyon nedir? Akciğer basınç yüksekliği olup hayatı tehdit edici ağır bir hastalık. Fazla tüketilmesi karaciğerden ilaçların atılımında görevli mekanizmaları etkiler. Ülkemizde sarı kantaron çayları Sağlık Bakanlığı onaylı olarak bulunmuyor. Yan etkilerinin yüksekliği nedeniyle asla hekime danışmadan kullanılmamalı. Ürünler eczaneden hap formatında doktor kontrolünde alınmalı. Sarı kantaronu çay şeklinde içip tansiyon ve farklı rahatsızlıklar yaşayan çok sayıda hasta başvurusu aldı, dedi. Görüşlerine değer verilen bir başka iç hastalıkları uzmanı Doktor Ayça Kaya da uyarılarını şöyle sıraladı. Sarı kantaron bilinçli kullanılmadığında çeşitli yan etkiler gösterir. En sık yan etkileri ağızda kuruluk, baş ağrısı, kabızlık, çarpıntı, terleme ve mide bulantısıdır. Serotonin arttırıcı etkisi hipertansiyon ve ciddi pulmoner hipertansiyona yol açabilir. Bu nedenle tansiyon hastalarının kullanması sakıncalıdır. Ayrıca sarı kantaron otu kullanımı esnasında parlak güneş ışığına uzun süre maruz kalmak deride kahverengi lekeler meydana getirebilir ve katarakt oluşumunu hızlandırabilir. Karaciğerden ilaçların atılımında görevli mekanizmaları etkileyebildiği gibi kullanılan ilaçların etkinliğini de azaltabilir. Özellikle doğum kontrol hapı ve tansiyon, antidepresan, astım, kanser ilaçları kullananlar, organ nakli yapılan hastalar ile siroz hastaları tarafından kullanılmamalı. Bu otun gebelikte kullanımı da güvenli değil. Sarı kantaron kullanımı güneşe karşı daha hassas bir cilde sahip olmanıza sebep olur. Sarı kantaron kemoterapinin etkisini azaltabilir ve radyoterapinin ciltteki yan etkilerini arttırabilir. Hastalar ameliyat öncesi, kemoterapi öncesi veya radyoterapi öncesi sarı kantaron kullanmamalıdır. Diğer reçeteli antidepresanlara ek olarak sarı kantaron kullanımı sebebiyle vücutta aşırı serotonin birikimi ciddi bir durum oluşturabilir. Bu bitkiyi kullanırken ağrı, karıncalanma, iyileşmeyen yaralar, cildin ve gözlerin sararması gibi olağan dışı bulgular olursa hemen doktorunuzla iletişim kurun. Doğum kontrol hapı kullanıyorsanız sarı kantaron gebelik riskini arttırabilir. Radyoterapi görüyorsanız sarı kantaron tedavinin etkisini azaltabilir. Kemoterapi görüyorsanız sarı kantaron kemoterapinin etkisini azaltabilir. Metotrexat alıyorsanız sarı kantaron bu ilacın toksit etkilerini arttırabilir. Ameliyat olacaksanız öncesinde bırakmalısınız. Kan sulandırıcı ve diğer pıhtılaşma önleyici tedavi alıyorsanız sarı kantaron etkisini arttırabilir veya azaltabilir. Kalp yetmezliği ve kalp ritmi problemlerini tedavi etmek için ilaç kullanıyorsanız sarı kantaron etkilerini azaltabilir. Depresyon veya anksiyete için ilaç kullanıyorsanız sarı kantaron ek etkileri olabilir ve serotonin birikmesine bağlı yan etkilere yol açabilir. Bipolar bozukluğunuz varsa bu bitki bipolar bozukluğu olan birkaç hastada şikayetlerin artışına neden oldu. Migren veya küme, baş ağrısı için ilaçlar kullanıyorsanız sarı kantaronun farklı etkileri olabilir. Ağrıları artabilir. Yüksek tansiyon, hipertansiyon için ilaç kullanıyorsanız sarı kantaron bu ilaçların etkilerini azaltabilir ya da arttırabilir. Şeker hastalığı için ilaç kullanıyorsanız sarı kantaron diyabet ilaçlarının etkinliğini azaltabilir. İmmün süpresif, bağışıklık sistemi baskılayıcı terapi, AIDS tedavisi görüyorsanız sarı kantaron bu ilaçların etkisini azaltabilir. Kolesterol düşürücü ilaçlar alıyorsanız sarı kantaron etkisini azaltabilir. Öksürük baskılayıcı veya alerji ilaçları alıyorsanız sarı kantaron etkisini azaltabilir. Sonuç olarak sarı kantaron hafif şiddetli depresyon tedavisinde ve premenstrüel sendrom şikayetlerinin azaltılmasında yardımcı olabilir. Fakat birçok ilaçla etkileşime girdiğinden dolayı özellikle kanser tedavisi olanlar, hipertansiyon, şeker hastaları gibi ilaç kullananlar ve hamileler mutlaka doktorunuza ve eczacınıza aldığınız tedavi ve ilaçları belirterek danışınız.